Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım, Schmuck Design und Herstellung YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane alet tanıtımı yapacağım. Bildiğiniz gibi geçenlerde bahsetmiştim. Kreatife Dortmund diye bir fuar vardı. Buradan aldığım birkaç aleti sırayla size tanıtmak istiyorum. Bazı arkadaşlar da merak etmişler ve aynı zamanda nerede satıldığına dair de bilgi istediler. Bunları da hepsini sırayla anlatacağım. İlk önce looperimizden başlayalım. Böyle güzel bir aletimiz var kanca yapabilmek için. The Beat Smith markası tarafından üretilmiş. Çok da güzel, kullanışlı bir alet. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun looperimizin tabii ki bir boyu mevcut değil. Gördüğünüz gibi 1.5 milimlik bir büyüklüğe sahip. Diğer boyları da var tabii ki. Boy boy bu şekilde büyüyor. Bu aleti gördüğünüzde büyüklüğünü nasıl anlarsınız diye sorarsam, hani paketini açmadan, buradaki bir yuvarlağı var. Bu yuvarlağı işte bitmiş hali, kancamızı bu şekilde kancamızı yaptıktan sonra bitmiş halinin büyüklüğü oluyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Evet, açıp bir deneme yapabiliriz. Evet, paketinden çıkarttım. Şimdi böyle bir çivimiz var. İstiyorsak hani bir tarafını kanca yaptıysak diğer tarafını da kanca haline getirebiliriz. Bir tane de boncuk alalım. Bu şekilde tutup, bu tabi böyle normalde bu şekilde açık oluyor. Ve buradan, şurada bir yeri var. Buradan ittiriyoruz. Şurada karşıda deliği var. Buraya geldiğinde tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi hani kancamızı bu şekilde tutalım dikkatlice. Sonuna kadar bastıralım. Buradan görüyorsunuz. Alt kısımları bastırdığım zaman buradaki metali kesip kıvıracak. Bir saniye, şöyle hemen tekrar takayım. Şimdi bastırıyorum. Kesti ve kıvırıyor. Şimdi şu an bitmiş durumda. Ve açıyoruz. Bu şekilde açıyoruz ve böyle bu aralıktan da istediğimize takabiliriz ya da tekrar bunu sıkılayabiliriz. Ya da biraz daha açık olmasını istiyorsak hani böyle bu şekilde tam eğmeyebiliriz. Zamanla daha çok elimiz alışıyor. Looperimiz bu şekilde. Gerçekten çok kaliteli. Plastiği kesinlikle aşınacağını zannetmiyorum. Çok sağlam bir şekilde yapmışlar. Ve bu şekilde yine kaldırıp saklayabilirsiniz. Size en son videomuzun açıklama bölümünden nerede satış yapıldığına dair linklerini ekleyeceğim. Oralardan bakabilirsiniz fiyatlarına. Evet, bu aletimizi kaldıralım. Şimdi böyle bir makasımız var. Beadolon markasının ürettiği bir Nipper Tool bir kesici aletimiz. Bu aletimiz de çok sağlam, gerçekten güzel yapılmış, kaliteli, kolay kolay aşınmayan ve en ince ipleri dahi kesebiliyor.
sadece ip kesmiyor, metal de kesiyor. Güzel de kullanımı var. Kolay, elinizi yormuyor. Mesela şöyle bir metal kesebilirim size. Buradan diyelim ki şöyle tutalım. Görüyorsunuz. Bu şekilde hemen kesti. Gayet de düzgün. Şimdi ip kesmek istiyorum size. Böyle yaptığım bir takı var. Ayrıca bunu da önümüzdeki videoda izleyeceksiniz. Normal naylon ipimiz. Tutuyorum ve kesiyorum. Çok kolay, hiç yormuyor ve asılma yapmıyor. Tüy de oluşmuyor. Yani aldığıma gerçekten değdi. Çok memnunum. Evet, size ipucu olarak da gösterebilirim takımızı. Evet, gelelim 3. aletimize. Çok harika bir alet. Çok da iyi düşünmüşler bunu yaparak. İpleri ve misinaları çok güzel kesiyor. Kalem pille çalışıyor. Böyle ince bir demir metal ucu var. Tabii bu zamanla kopabiliyormuş. Hani düşürürsek, belki dikkat etmezsek, ama kolay kolay da kopacağını zannetmiyorum. Buradan açılıyor. Şu uç satılıyormuş. Ama bu da çok pahalı bir uç değildi. Buradan bunu böyle takıyoruz tekrar. Burada bir düğmesi var. Buradan bastığımızda hemen ucu kızarıyor ve yakıyor. Kalem pille çalışıyor demiştik, size göstereyim. Kolay, böyle bir kapağı var, açılıyor. Öyle ben bir doldurma pil takmıştım. Bayağıdır da kullandım, bitmiyor da, yani öyle kolay da çok da pil harcamıyor. Tabii bu ucundaki metali korumak için böyle bir kapağımız var. Ben çıkmasın diye ekstra bir bant yapmıştım. Biraz oynuyor. Bu kapağı iyi düşünmemişler ama bantla yapıştırıp böyle her seferinde açıp kapatabiliriz. Keşke daha kolay bir kapak, kapanabilen bir kapak yapmış olsalardı. Evet, şimdi bir ip kesebiliriz. Mesela yine bu takımımızdan keseyim. Yine bir naylon ipimiz var. Şöyle tutayım. Şöyle buradan bastırıyorum. Biraz beklemem lazım ki ucu kızarsın. Evet. Biraz önceden herhalde kalıntı kalmış. Dumandan da fark ediyor olabilirsiniz. Şu an kızarmış durumda ve şu şekilde değdirip hemen kopuyor. Biraz elinden kaydığı için tam dipten kesemedim ama şu an kesebilirim herhalde. Ve yapıştırabiliyorsunuz kolaylıkla. Bunu makromelerde de rahat kullanabiliriz. Çünkü makrome yapıp iplerimizi çakmakla yakmak yerine bu aletle de yapabiliriz. Tabii ki kızardığı zaman ucuna elimizi değmememiz gerekiyor. Yakıyor. Dikkatli olun ve çocuklardan uzak tutun. Tavsiye ediyorum. Aletlerimiz bu kadardı. Bugün 3 tane alet tanıtımımızı yaptık. Bu ikisi aynı firmadan üretilmiş. Beyaz Smith markasından. Bu da Beadolon markasından. Gerçekten
Çok kaliteli aletler, iyi düşünülmüş, zekice bir düşünceyle üretilmiş. Tavsiye ediyorum, size de alabilirsiniz. Bir bölümümüzün sonuna geldik tekrar. Eğer sorularınız varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.